Merhaba arkadaşlar. Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmekte olduğunuz bu şirin, güzel patiğimizi birlikte yapmak istiyorum. Bakın konç kısmını bu şekilde hazırlıyoruz. İki renkten oluşuyor arkadaşlar patiğimiz. Ben bugün sizler için 3-6 aylık bebekler için yapacağım bu patiği. Bebeğin ayağı küçükse 1 yaşa kadar da kullanabilir. Eğer bebeğinizin ayağı büyükse doğumdan itibaren de kullanılabilir. Ayak ölçüsünü standart bebek ölçülerinde hazırlıyorum ben. Siz yapacağınız zaman bebeğinizin ayağını göz önünde tutarak hazırlarsanız daha güzel olur. Patiğimizin örgüsüne tabanını hazırlayarak başlıyoruz. Kendimiz hazırlıyoruz. İsteyen arkadaşlar hazır tabanlara da uygulayabilirsiniz. Tabanını bitirdikten sonra sık iğnelerle bakın bu burun kısmının kesme yerine kadar devam ediyoruz. Ortadan burun kısmının kesmelerini yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde kesmelerle patiğimizin şeklini elde ediyoruz. Bu patiğimiz için iki renkli ip kullanıyorum ben arkadaşlar. Bir bebek takımı için yapıyorum bugün ben bu patiği. Bakın ana patiğimizin rengi olarak şu şekilde bir sarı renk kullanıyorum. Tabanlarda ve bu değişik yerlerinde kullanmak üzere de gri renkli bir ip kullanıyorum. Tığ numarası olarak da bakın şu şekilde 2,1 milimlik tığım var arkadaşlar. Hazırsak hep birlikte patiğimizin örgüsüne geçelim. Hepinize kolay gelsin. İyi seyirler. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Patiğimizin tabanını yaparak başlayalım arkadaşlar. Taban için 16 zincir çekiyorum. Bugün ben bu patiği 3 aylık bebek için yapıyorum. Siz yapacağınız bebeğin büyüklüğüne göre bu zincir sayısını fazla çekebilirsiniz. İpim orta kalınlıkta bir ip. 300 metrelik bir ip arkadaşlar. Sizin ipiniz kalınsa daha az zincir çekebilirsiniz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 zinciri çektim. İpiniz ince ise bu zincir sayısını daha çok çekmeniz gerekecektir. Bakın bu ikinci gözeneğe 2 sık iğne yapıyorum. 1, 2. Takip eden 6 gözeneğe sık iğne çalışması yapıyorum. Her gözeneğe birer tane. Başta aynı gözeneğe 2 sık iğne yaptık. Bunlar birer adet sık iğne oluyor. 2, 3, 4, 5, 6. 6 sık iğneyi yaptık. Bir çakma trabzan yani kısa trabzan yapıyorum. Bakın ipi tığın üzerine aldım. Gözeneğe battım. Bir defa da çıkarıyorum. Takip eden 5 gözeneğe trabzan yapıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 trabzanı yaptım. Şimdiki gözeneğe 6 trabzan yapıyorum. Burası patiğimizin burun kısmı olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artık geriye dönüyoruz burun kısmından. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu 6 trabzandan önce 5 trabzan yapmıştık. O yapmış olduğumuz son trabzanın tam karşısına aynı gözeneğe bir trabzan yapıyorum. Takip eden gözeneğe de trabzan yapıyorum.
5 trabzan yapmıştık bu 6 trabzandan önce, burun kısmından önce 5 trabzan yapıyoruz tam karşılarına gelen noktalara. Siz bu başlangıcı fazla zincir çektiyseniz, ben 16 zincir çektim, siz 17-18 çektiyseniz bu burun kısmındaki 6 trabzan değişmiyor ama bu aralardaki sık iğne ve trabzanların sayısı değişebilir. Ben bunu 6 sık iğne yaptım. Siz 7 sık iğne yapabilirsiniz. 17 zincir çektiyseniz burayı 5 yapabilirsiniz. 20 çektiyseniz de ona göre ayarlayıp ortalı, yarısı burada yarısı burada olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. 5 trabzandan sonra bir kısa trabzan yapıyoruz. Bakın bu burun kısmına gelirken de bir kısa trabzan, 5 trabzan yapmıştık. 5 trabzandan sonra tam o çakma trabzanın karşına gelen noktaya bir kısa trabzan yapıyorum. Takip edenleri 6 sık iğne halinde devam ediyorum. 6 sık iğne yapmıştık. 1 2 3 4 5 6 sık iğneyi yaptım. Burası topuk bölümü olacak patiğimizin. Topuk bölümünde başlangıçta 2 sık iğne yapmıştık. Aynı gözeneğe tam onun karşısına bakın buraya 2 sık iğne yapıyorum. Başlangıç gözeneğiyle bakın bu başlamış olduğumuz gözenek vardı. Onunla kaydırma tekniğiyle şu şekilde ilmeği çekerek kapatıyorum. Düzgün bir görüntüsü oldu bakın. Birinci sırasını tamamladık tabanın. İkinci sıradayız. Yukarıya çıkmak için 2 zincir çekiyorum. İlk gördüğüm gözenek içerisine 2 trabzan yapıyorum. Yanındaki gözeneğe de 2 trabzan yapıyorum. Takip edenleri trabzan olarak devam ediyoruz. Bakın bu arada bu burun kısmına kadar olan yerdeki bütün gözenekleri normal ikili trabzan yapıyoruz. Benim yaptığım 16 zincirlik patik tabanında toplam 12 trabzan var arkadaşlar. Siz zincir sayısını fazla çektiyseniz bu 12 değil daha çok olacaktır. 17 zincir çektiğiniz zaman arada 13 trabzan oluyor. 18 zincir çektiğiniz zaman arada 14 trabzan oluyor. Benim bugünkü yaptığım ölçüde arada 12 trabzan var. Bakın bütün gözeneklere normal ikili trabzan yapıyorum. Trabzanlara devam ediyorum. Burun kısmında 6 trabzan yaptığımız yere kadar. Bakın son trabzanı yaptım. Bu burun kısmında 6 trabzan yaptığımız yerdeyim. Buradaki bu 6 trabzanın ilk trabzanın tepe noktasına bir trabzan yaptım. Aynı gözenek içerisine bakın batarak bir trabzan daha yapıyorum. 2 trabzan yaptım. Buradaki bu 6 trabzanın hepsine ikişer defa batarak ikişer trabzan yapıyoruz. Bakın 2 2 yapıyorum. Her gözeneğe ikişer trabzan yapıyorum. Altı trabzan vardı burun kısmında. İkişer yaptık. Toplam 12 trabzan oluyor. Bakın 6 trabzana ikişer, bakın 1 2 3 4 5 6. Burada 6 çift trabzan elde ettik. Takip edenleri trabzan olarak devam ediyorum. Bu topuk kısmında ki son 2 gözeneğe kadar 12 tane trabzan yapalım arada. Gelirken de 12 trabzan yapmıştık. Bu arada burada da aynı şekilde 12 trabzan yapalım.
12 trabzanı yaptım. Bakın sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tek trabzan var arada. Şimdi bu topuk kısmında kalan son 2 trabzanın tepe noktasına ikişer adet trabzan yapıyorum. Başlarken de 2 gözeneğe ikişer trabzan yapmıştık. Sıra sonunda da aynı şekilde 2 gözeneğe ikişer trabzan yapıyorum. Bakın son gözeneği de yaptım. Başladığımız yerin tam karşına gelen yere bir trabzan yaptım. 2 zincir çekmiştik. Ona eşit olsun diye. Bu başlangıç gözeneği ile kaydırma tekniği ile sıramı kapatıyorum. Bakın ikinci sırası bitti. Üçüncü sıradayız. 2 zincir çekiyorum. İlk gözenek içerisine 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. Yanındaki ne de 2 trabzan yapıyorum. Aynı gözenek içerisine. Bu topuk kısmında 4 gözeneğin içerisine ikişer trabzan yapacağız. Bakın topukta 1, 2, 3, 4 2 trabzan yaptım. Takip edenleri 12 trabzan olarak bu bir alt sırada 6 trabzan üzerine çift trabzanlar yapmıştık. Bu ilk trabzana kadar 12 trabzan yapalım arada. Burun kısmına geldik. Arttırma bölümlerine bakın. Bu ilk trabzanın tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. Aynı gözenek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Yanındaki gözeneğe bir trabzan yaptım. Tek trabzan yaptım buraya. Takip eden gözeneklere ikişer trabzan yapıyorum. Her gözeneğe 2 adet trabzan yapıyorum. Arada toplam 8 trabzanın üzerine ikişer adet trabzan yapalım. Bakalım hemen. Bakın 2 trabzan yaptım başta. Yanına tek trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trabzanın tepe noktasına da ikişer adet trabzan yaptım. Arttırma bölümünde de sonda 2 trabzan kaldı. Bakın bunun ilk gözeneğe bir trabzan yapıyorum. Yanındaki gözeneğe 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. Burun kısmında arttırmaları burada bitirmiş olduk. Takip edenleri 12 trabzan olarak bu topuk kısmında arttırma yaptığımız yere kadar 12 trabzanı yapalım. ...12 trabzanı yaptık. Bunu bakın topuk kısmındayız. Burada da 4 gözeneğin üzerine ikişer trabzan yapıyoruz. Bu sıraya başlarken de 4 gözeneğe ikişer trabzan yapmıştık. 1, 2 bakın. Takip edenlere de ikişer trabzan yapıyorum. Dört trabzana 2 bak 1 2 3 4 ikişer trabzan yaptık. Sıra sonundaki gözeneğe de tek trabzan yapıyorum. Başlarken 2 zincir çektiğimiz bir yer vardı, ona denk olsun diye kaydırma tekniğiyle sırayı kapatıyorum. Bu şekilde patik tabanımızı bitirmiş olduk. Ölçüyorum arkadaşlar. Bakın hemen ölçüyorum. Kaç santimlik bir patik tabanı elde ettiğimizi ölçüyorum. 9 santim. 9 santimlik bir patik tabanımız var. Benim yapacağım 3 aylık bebek için yeterli bir ölçü. Siz daha büyük yapacaksanız bunu 10 santim, 11 santim olarak yapabilirsiniz. 6-12 aylık bebekler için 10 santim bu uzunluk. 1 yaş bebekler için de 11-12 santim yeterli olacaktır.
Bir zincir çekiyorum bir üst sıraya çıkmak için. Artık yan duvarlarını yapmaya başlayacağız. Yine tabanda bakın şu şekilde aradan alarak bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki aynı yere bakın. Şu şekilde almıyorum. Böyle almıyorum sık iğneyi. Üst kısımdan şu şekilde ilmek alarak sık iğne çalışması yapıyorum. Aynı şekilde yine yanındakinden de sık iğne yapıyorum. Bakın üst kısımdan alıyoruz. Sık iğneleri bu şekilde almıyoruz bakın. Yukarıya doğru gitmesi gerekiyor. Onun için yukarıdan alıyoruz bakın. Bu şekilde görünüyor. Tamamını bu başladığımız yere kadar bu şekilde sık iğneler yaparak devam edelim. Son sık iğneyi de yaptım. Başlangıç ile bakın bu başlarken bir sık iğne yapmıştık. Onunla kaydırma tekniğiyle sırayı kapatıyorum. Böylece taban kısmını da bitirdik. Bakın tabanın üstüne bir sıra sık iğne gittik. Bu sarı yere geçtik arkadaşlar. Bakın bu damla damla modelleri yapmadan önce bir sıra sarı ip ile sık iğne çalışması yapacağız. Sarı ipimi alıyorum. Bakın şu şekilde sağlamlaştırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkacağız çünkü. İlk gözeneğin içerisine sık iğne yapacağım. Bu sarı ipin de ucunu iç kısımda tutalım. Gri ipi götürmüyorum iç kısımdan. Gri ip ile daha da devam edeceğiz. Onu orada bırakıyorum. Yanındaki gözeneğe sık iğne battım. Artık bakın tepe noktalarına batıyoruz. Bir alt sıradaki bu gri rengi tepe noktasına batmamış, üstten almıştık. Artık bakın tepe noktasına buraya batıyorum. Bakın şu şekilde batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Takip edenleri de sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sık iğneler yaparak bu başladığımız yere kadar devam edelim. Sık iğneler yaparak sıra sonuna geldim. Başlangıçtaki gözenek ile bakın şu şekilde kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz. Bu gri ipi de üste çıkartacağız artık. Onu da içine alarak bakın şu şekilde ilmek çıkartarak geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkacağız. Bu patiğimizde 3. sıramıza geliyoruz arkadaşlar. Bir sıra gri ile sık iğne yaptık. Bir sıra sarı renk ile sık iğne yaptık. 3. sıramızdayız. İlk gözeneğe şu şekilde tutarak bir sık iğne yapıyorum. İkinci gözeneğe şu şekilde tığ takıyorum. Gri ipimi tutuyorum, bakın yavaş yapıyorum. Çıkartıyorum. Sarı ipi çekiyorum ama bakın. Üçüncü gözeneğe sarı ile sık iğne yaptım. Bakın tekrar yapıyoruz. Tığ takıyorum. Gri ilmek çıkartıyorum. Sarı ile içerisinden geçiriyorum. Çok fazla çektirmeyin gri renk ipi. Güzel durmuyor o zaman. Bir sarı sık iğne yapıyorum. Bir gri ile şu şekilde ilmek çıkartıp sarı ile çekerek sık iğne yapıyoruz. Bir sarı sık iğne oluyor, bir gri damla gözüküyor bakın. Şimdi damla yapacağız. Şu şekilde gri ipi tutuyorum. İlmek çıkardım, bekletiyorum.
sarı ipi içerisinden, ikisini içerisinden geçirip bakın bu damla modelini yapıyorum. Yanındakine sarı ile sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine gri ile damla modeli yapıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Tamamını sık iğnelerin üzerine bu şekilde bir damla, bir sarı ile sık iğne şeklinde yaparak devam edelim. Bakın damlayı yapıyorum. Gri ilmeği çıkardım. Bekletiyorum. Sarı ipi içerisinden geçiriyorum. İki ipi birden götürüyoruz bu sırada. Sıra sonuna geldim. Bakın son gözeneğe sarı denk geldi. Sarı yaptım. Gri ipimiz artık burada işi bitirdik. Başlangıç gözeneği ile kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. Bu sırada bakın bu damla modellerini yaptık. Bir sıra halinde. Ben size söylemeyi unuttum arkadaşlar. Bu patik tabanı bittikten sonra gittiğimiz ilk sırada toplam 63 adet sık iğnemiz var. Bu sırada, şimdiki gideceğimiz sırada onu tekrar bir sayalım. Eksiltme yapmamaya dikkat edelim. Bakın şimdiki sırayı tekrar sık iğne yapacağız. Alışını göstermek istiyorum size. Bir zincir çekiyorum bir üst sıraya çıkmak için. İlk gözeneğe sık iğne battım. Diğer gözeneği bakın şu şekilde gri yaptığımız gözeneğe battım. Sarı olan yerdeki gözeneğe sık iğne yaptım. Diğerini bakın tam gri'nin tepe noktasına denk geliyor. Oradaki gözeneğe batarak sık iğne yaptım. Bu şekilde sık iğneler yapıyoruz. Bu sık iğnenin 63 adet olması gerekiyor. 16 zincirlik başladığımız bir tabanda 63 adet sık iğne olması gerekiyor. Sıra sonuna kadar düzenli bir şekilde şaşırmadan batarak sık iğneleri yapalım. Bakın gri'nin tepe noktasına battım. Sarının tepe noktasına battım. Son gözeneğe de battım. Kaydırma yöntemiyle bakın başlangıç ile kaydırma tekniğiyle sıramı kapatıyorum. Burası bizim arkadaşlar bakın bir gri, bir sarı 2, bir de damla modeli yaptık 3, bir de sık iğne gittik 4. 5. sıramızdayız. 5. sırası için bir zincir çekiyorum. İlk gözeneğe sık iğne batarak bir sıra sık iğne yapıyorum. Bu sırada eksiltme yapmadan bir sıra sık iğne gidelim. Bu başladığımız yere kadar gelelim. Bir sıra sık iğne tamamladım bakın. Kaydırma tekniğiyle sıramızı kapatabiliriz. Şu gri ipimizi buradan keselim arkadaşlar. İğne yardımıyla iç kısımdan tutturabiliriz artık o ipin ucunu. Bakın kenar kısımlarını bitirdik. Bu sırada patiğimizin 6. sırasındayız. 6. sırada burun kısmında eksiltme yapacağız. Bakın patiği ikiye katlıyorum. Tabanının bakın bu şekilde tam orta noktasından ikiye katlıyorum. Burun kısmında 26 gözenek işaretleyeceğim. 13 bu tarafta, bu katladıktan sonra 13 bu tarafta olacak. Onu hemen bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13. işaretim burası.
Diğeri de bundan 26. işaret olacak. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. 26.ya da işareti takıyorum. Şu şekilde. Burun kısmını işaretledik. Buralarda eksiltme işlemi yapacağız. Oraya kadar sık iğnelere devam edeceğiz. Sık iğnelere başlıyorum hemen. Bakın bir zincir çektim. İlk gözeneğe sık iğne battım. Bu işaret yaptığımız yere kadar sık iğne yapalım. Benim 19 sık iğne var bu arada. 1, bakın işaret yaptığım yerden bir önceki gözeneğe kadar sık iğne yaptım. Toplam 19 sık iğne yaptım. Bu 16 zincir ile başlayıp 63 sık iğne ile devam ettiğim patiğimin burada 19 sık iğne yaptım. İşaretimi buradan çıkartıyorum. Bakın ilk işaretimi, ilk gözeneğe tığ takıyorum. İlmeği çıkardım. Çekmiyorum ama yanındaki gözeneğe de batıyorum. İlmeği çıkardım. 3 bir çektim. Bakın tığ gözeneğe taktım. Bir ilmek çıkardım. Tığın üzerinde bekletiyorum. Çekmiyorum. Yanındaki gözeneğe de batıyorum. İlmek alıyorum. 3 ilmek var. Üçünü bir çekiyorum. Bu şekilde sık iğne kesmesi yapıyoruz. 2 tane sık iğneyi bakın tek sık iğne haline getiriyorum. Burun kısmında 13 sık iğne yapacağız bu şekilde. Sayıyorum. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın işaretli yere geldim. İşaretli yerden bir önceki gözenek. Şimdi bu ikisini tek gözenek yapacağım. Bakın 1, 2, 13. 13 sık iğne kesmesi yaptık. Patiğimizin burun kısmı yuvarlak bir şekil aldı. Takip edenleri sıra sonuna kadar sık iğne halinde devam ediyorum. Sıra sonunda bakın gözeneklere de sık iğneyi yaptım. Kaydırma tekniğiyle sırayı kapatıyorum. Bu sırada bir sıra tamamen sık iğne yapıp gelelim. Başka hiçbir işlem yapmadan bir sıra sık iğne yapalım. Başlangıç gözeneği ile kaydırma tekniğiyle de kapattık. Bakın bir sırada sık iğne yaptık. Şimdi tekrar burun kısmında kesme işlemi yapacağız. Eksiltme işlemi arkadaşlar. Oraya kadar sık iğne yapıyoruz. Bu ilk eksiltme yaptığımız bakın buraya kadar bundan 2 gözenek öncesine kadar sık iğne yapıyoruz. Benim 17 tane sık iğne oluyor. Siz sayıyı fazla başladıysanız bu sayı farklı olabilir. Bakın 17 sık iğneyi yapıyorum. Bakın burası eksiltme yaptığımız gözenek. 2 gözenek kaldı. Bir çakma trabzan yapıyorum. Kısa trabzan yaptım. İpi tığın üzerine aldım. İkili trabzan yapıyorum. 1, 2 defa da çıkardım. İpi tığın üzerine aldım. Bakın artık burada trabzan kesmesi yapacağız. Bu sırada bir çıkardım. Bakın
ikinciyi çıkartmıyorum, bekletiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. İkinci gözeneğe batıyorum. Bakın yanındaki gözeneğe bir çektim, çıkardım. 3 ilmek var tığımın üzerinde. Üçünü bir çekiyorum. Şimdi üçlü kesme yapacağız. Bakın bir çıkardım, iki çıkardım, üçüncüyü bekletiyorum. Bir defa doluyoruz, 3 defa da çıkartıyoruz ama. Bakın ilmeği aldım, bir çıkardım, iki çıkardım, üçüncüyü bekletiyorum. 3 ilmek var, çıkardım. Bakın bir defa doladım, bir, iki yaptım, üçüncüyü bekletiyorum. Tekrar tığ taktım, bir, iki yaptım, üçüncüyü bekletiyorum, üçünü bir çekiyorum. Bu şekilde ortada 6 tane üçlü trabzan kesmesi yapalım. Benim bir ikili trabzan kesmesi yaptım, 3 üçlü trabzan kesmesi yaptım. Bakın dördüncü üçlü trabzan kesmesini yapıyorum. 3 defa da çıkartıyoruz. 5. üçlü trabzan kesmemiz. 6. üçlü trabzan kesmesi. 6 trabzan kesmesini yaptık üçlü olarak. Şimdi tekrar bir ikili trabzan kesmesi yapacağız. Burada bir defa bakın taktım, bir çıkardım, bekletiyorum. Diğerine de aynı şekilde bir defa çıkardım, bekletiyorum. Üçünü bir çekiyorum. Bir trabzan yapıyoruz. Bir kısa trabzan yapıyoruz. Bu kesmelere başlarken de aynı işlemi yapmıştık. Bir trabzan, kısa trabzan yapmıştık, trabzan yapmıştık. Bitiminde de aynı işlemi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bütün gözenekleri sık iğne halinde devam ediyorum. Başlangıç ile kaydırma tekniği de sırayı kapattım. Bu sırada da trabzan kesmeleri yaptık. Bakın bir sıra daha sık iğne yapacağız bunların üzerine arkadaşlar. Tamamına bir sıra sık iğne uyguluyoruz. Bu sırayı tamamen sık iğne uyguladım. Bakın sıra sonunda kaydırma tekniğiyle sırayı kapattım. Şimdiki sırada tekrar burun kısmında eksiltme yapacağız. Trabzan kesmesi yapacağız. Oraya kadar bu bakın bir alt sırada kesme yaptığımız bu bakın şu gözenekten 3 gözenek öncesine kadar bakın 1 2 3 buraya kadar toplam benim yaptığım ölçüde 15 sık iğne var. 15 sık iğne yapalım. Bakıyorum hemen. Bakın kesme yaptığım yer burası. Ondan 3 gözenek öncesine geldim. Bakın 1 2 3. Burada bir çakma trabzan yapıyorum. Kısa trabzan yaptım. Normal ikili trabzan yapıyorum. Bakın trabzan kesmesi yapıyorum. Bir defa çıkardım, bekletiyorum. İkinciyi taktım. Bir bekletiyorum. Üçünü birlikte çekiyorum. İkili trabzan kesmesi yaptık. Şimdi üçlü trabzan kesmesi yapacağız. Bakın bir defa doladım. 1 2 üçüncüyü bekletiyorum. Bir defa doladım. 1 2 bekletiyorum. Üçünü bir çekiyorum. 4 tane üçlü trabzan kesmesi yapacağız bu sırada arkadaşlar. Bakın 3 defa da çıkarttım. 2 oldu üçlü trabzan. Tekrar bakın bir doladım. 1 2 bekletiyorum. Bekletiyorum. Üçünü bir çekiyorum. Son üçlü trabzan kesmesini yapıyoruz. Şimdi ikili trabzan kesmesi yapıyoruz. Bir defa çıkardım, beklettim. İkinciyi yaptım, çıkardım, beklettim. Bir trabzan yapıyorum. Bir kısa trabzan yapıyorum.
takip edenleri sık iğne şeklinde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Bakın görelim bir. Burada bir kısa trabzan, bir trabzan, bir ikili trabzan kesmesi, 4 üçlü trabzan kesmesi, bir ikili trabzan kesmesi, bir trabzan, bir kısa trabzan yaptık. Takip edenleri sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. Bu sık iğnenin üzerinden bir sırada sık iğne gidelim arkadaşlar. Tamamından bir sıra sık iğne yapalım. Kaydırma tekniğiyle de kapattım. Bakın kesmelerden sonra bir sırada sık iğne çalışması yaptık. Üst sırada görüntüsü bu şekilde oldu. 3 sıra kesme yaptık. Bir sırada sık iğne kesmesi. Diğer 2 sırada da trabzan kesmeleri yaptık. 3 sıra kesme ile burundaki kesme işlemini bitirdik. Artık konç kısmında lastik uygulaması yapacağız. Lastik uygulaması yapabilmek için de bir sıra bir trabzan yapalım. Bakın ilk gözeneğe trabzan yaptım. Yanındaki gözeneğe de trabzan olarak devam ediyorum. Bütün gözeneklere sıra sonuna kadar bir sıra trabzan yapalım. Son trabzanı yaptım. Kaydırma tekniğiyle sırayı kapattım. Bakın bu sırada da bir sıra trabzan yaptık. Benim bu sırada 35 trabzanım var. Lastik uygulamasına geçeceğiz. Bunu lastik yapmadan düz de yapabilirsiniz istiyorsanız. Ama ben biraz bebeğin bileğini kavrasın, ayağından çıkmasın istiyorum. Onun için bu iç kısımda kalan bu bölümü lastik uygulaması yapıyorum. Siz burayı düz trabzanlar halinde de devam edebilirsiniz. Bakın 2 zincir çekiyorum. Bu ilk gördüğüm trabzanı belinden kavrayıp trabzan yapıyorum. İkinci trabzanı ters taraftan, bakın diğer taraftan belinden kavrayıp trabzan yapıyorum. Önden bakın benden taraftan görünüyor. Belinden kavrayıp trabzan yaptım. Diğer taraftan trabzan yaptım. Bakın dıştan alıyorum. İç kısımdan alıyorum. Bu sırayı da bir içten bir dıştan trabzanlar alarak lastik uygulaması yapalım. Tepe noktalarına batmıyoruz. Bel kısmı bakın şu şekilde trabzanların boşluktan belinden kavrayarak yapıyoruz. Trabzanları bir içten bir dıştan belinden kavrayarak bakın sıra sonuna geldim. Kaydırma tekniğiyle sıramı kapatıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Lastikte ikinci sırasındayız. Burada lastikleri nasıl görüyorsak o şekilde trabzanlar yapacağız. Bakın benden taraftan görünüyor. Benden taraftan belinden kavrayarak trabzan yaptım. Diğer taraftan görünüyor. Diğer taraftan belinden kavrayarak trabzanlar yaptım. Benden taraftan görünüyor. Benden taraftan. Diğer taraftan görünüyor. Diğer taraftan. Bu şekilde nasıl görüyorsak o şekilde alarak sıra sonuna kadar yapalım. Son lastik örgüsünde yaptım. Başlangıç gözeneğiyle kaydırma tekniğiyle de sırayı kapattım. Bakın burada bitirdik artık patiğin örgüsünü arkadaşlar. Bu geriye dönük olarak şimdi bu gri kısmı yapacağız. Düz sık iğnelerden oluşuyor bu. Gri rengimizi alıyoruz. Bakın burada sabitleyelim bir gri rengi.
Şu şekilde sarıyı bekletiyorum. Bir zincir çekiyorum gri renk ile. Artık örgü patiği bakın bu şekilde çevirdim. Tersine çevirdim. Daha öncekilerde böyle dıştan gidiyorduk. Şimdi iç kısımdan gideceğiz. İç kısımdan ama bakın şu ilmeği alacağız. Şu ilmeği alarak kulakçığını bakın bu şekilde almıyorum. Dış kısımdaki kulağı bakın şu kulağı alarak sık iğne yapıyorum. İpi tığın üzerine almadan şu dış kısımdaki bakın bunu almıyor. Şu şekilde almıyorum. Dış kısımdaki şu kulağı alarak dışa bükük olmasını sağlıyorum. Başladığımız ipin ucunu da içeriden götürelim. Temiz görüntüsü olsun. Dış kulaklardan tutarak sık iğneler yapıyoruz. Her gözenekten batıyoruz ama bakın. İpin ucunu keselim buradan. Şu şekilde dış kulakçıktan tutarak sık iğneler yap. Sıra sonuna kadar aynı şekilde sık iğne uygulaması yapalım. Son kulakçığa sık iğneyi yaptım. Sarı ipi dış tarafta bırakıyorum. Başlangıç ile kaydırma tekniğiyle sırayı kapatıyorum. Bakın dışa dönük olacak bu. Ördükçe daha çok yatacaktır. Bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya sık iğne şeklinde batıyorum. Takip edenleri sık iğne yapıyoruz. 2 sıra daha tamamen tepe noktalarına batarak sık iğne yapalım. Bakın artık tepe noktalarına batıyoruz bu şekilde. 2 sıra daha sık iğne yaparak gelelim. Son olarak bu damla modelini ve sık iğnelerle yapacağız. Patiği bitireceğiz arkadaşlar. 2 sıra sık iğne yaptım. Bakın başlangıç ile birlikte 1, 2, 3 sıra sık iğne yaptık gri renk ile. Şimdi bunu bakın şu şekilde kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Kapatırken bu sarı ipi de üst kısma çıkartıyorum. Arkada bırakmıştık sarı ipi. Üst sıraya çıkartıyorum. Şimdiki sırada bu damla modellerini yapacağız. Bir zincir çekiyorum. İlk gözeneğe sık iğne batıyorum. Yanındaki bakın bu gözeneğe sık iğne batıyor gibi tığ takıyorum. Sarı ipi ilmek çıkartıyorum. Ama çekmiyorum. Gri renk iple ilmeği çekiyorum bakın. Gri ile sık iğne yaptım. Yanındaki gözeneğe tığ taktım. Sarı ipi çıkardım. Gri ip ile ilmeği çekiyorum. Bu damla modelini yaparken işlemin aynısını burada da yapıyoruz. Bu sefer damlalar sarı renkli oluyor. Sık iğne yaptım. Bakın sarı ilmeği çıkardım. Gri ile çektim. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar sıra sonuna kadar. Bir sık iğne, bir sarı ilmeği çıkartarak damla modeli yapma şeklinde devam edelim. Bakın son damla modelini yapıyorum. Sıra sonunda gri renk ile çektim ve bitirdim. Sarı iple işimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bakın başlangıç ile kaydırma tekniği yaparak sırayı kapadım. Sarı ipi artık kesebiliriz. Bir zincir çekiyorum. İlk gözeneğe sık iğne yapıyorum. Yanındaki bakın bu damla modeli yaptığımız yerin
içerisine. Gri ile yine sık iğne yaptım. Gri sık iğnenin üzerine sık iğne yaptım. Bakın sarının üzerine sık iğne yaptım. Şaşırmadan bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar bütün sık iğnelerin tepe noktalarına batarak sık iğne yapalım. Üzerinden bir sıra daha sık iğne giderek patiğimizi bitirelim. Bakın bir sıra daha sık iğne yaparak tamamladım. Başlangıç ile kaydırma tekniği yaparak bitirdim. Bir sık iğne çektim. Şu şekilde ipimde kestim ve bitirdim arkadaşlar. Patiğimizi bugünlük burada bitirmiş olduk. Bakın bu sarı ipi de iç kısma tutturalım. Sağlam olsun. Bakın tığ yardımıyla şu şekilde tutturabiliriz. Dileyen arkadaşlar tığ yardımıyla da olabilir, iğne yardımıyla da olabilir. Nasıl sizin kolayınıza geliyorsa o şekilde sağlamlaştırıp kesebilirsiniz. Bakın konç kısmı bu şekilde oldu. Görüntüsü böyle duracak arkadaşlar. Ama siz istiyorsanız bunu buraya tutturabilirsiniz sabit dursun diye. Dileyen arkadaşlar da açık kullanırım. Ben bebeğin bacağını sıcak tutsun, ister böyle kullanırım, ister geriye bükük derseniz bu şekilde kullanıma devam edebilirsiniz. Ben bugün bakın şu şekilde yaparak buraya sabitlemek istiyorum. Uç kısmı kestiğimiz ip vardı. Onunla şu şekilde sabitliyorum. Bakın bitirdim. İğne yardımıyla bunu da şu iç kısımdan götüreceğim. Görünmeyecek ipimiz. Kalıba da giydirelim. Patiğimizin nasıl olduğunu bir görelim. Bakın gayet güzel bir patik yaptık arkadaşlar. Sağ sol teki yok bunda. Her iki tarafında istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Yapmış olduğumuz patiğimiz bakın bu. Damla modelleriyle farklı bir hava verdik patiğimize. Siz bunu değişik renklerde hazırlayabilirsiniz. Bugünlük anlatımımızı da burada bitiriyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. İnşallah sizlerle yeniden yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.